Herkes dünyanın en büyük fotoğraf devi olan Kodak markasının dijital döneme ayak uyduramadığı için battığını sanır. Yani cep telefonları ve dijital kameralar çıktı, insanlar artık makineye film takmayı bıraktı ve koca şirket yok oldu sanılır. Ama bu hikayede tamamen yanlış bilinen bir efsaneden ibaret. Kodak markası geleceği kaçırmadı. Tam aksine dünyayı değiştiren o dijital kamerayı dünyada ilk icat eden marka Kodak'tı. Gerçek hikaye, kendi icadından korkan bir devin kendi kendini nasıl yok ettiğinin hikayesidir. Tarihler 1975'i gösterdiğinde Kodak markasının gizli laboratuvarlarında çalışan genç bir mühendis vardı. Bu genç adam ekmek kutusu büyüklüğünde siyah beyaz görüntü alan ve fotoğrafları kaset bandına kaydeden ilk dijital fotoğraf makinesini icat etti. Heyecanla şirketin üst yöneticilerinin yanına gitti. Cihazı gösterdi ve geleceğin burada olduğunu söyledi. Peki Kodak markasının patronları ne yanıt verdi dersiniz? Mühendise bakıp "Bu çok sevimli bir oyuncak ama sakın kimseye gösterme" dediler. Çünkü Kodak markası o yıllarda fotoğraf makinesi satarak değil, o makinelerin içine takılan filmleri ve fotoğrafların basıldığı özel kağıtları satarak devasa bir servet kazanıyordu. Sattıkları film banyosu kimyasallarından inanılmaz bir kar elde ediyorlardı. Şirket yöneticileri düşündü. Eğer insanlar fotoğrafları dijital ekranda görürse kimse gidip film satın almazdı. Kendi elleriyle icat ettikleri bu muazzam teknolojiyi, kendi karlı iş modellerini korumak için çekmecelere kilitlediler ve üzerini örttüler. Aylar ve yıllar geçti. 1980'li ve 1990'lı yıllarda Kodak markası dünyanın en değerli markalarından biri haline geldi. O kadar büyüklerdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan fotoğraf filmlerinin neredeyse %90'ı onlara aitti. Şirket o kadar çok para kazanıyordu ki yöneticiler bu altın çağın hiç bitmeyeceğine inandı. İnsanlar basılı fotoğrafa dokunmayı sever, ekranlara asla alışamazlar diyerek kendilerini teselli ettiler. Fakat milenyum yılına yani 2000'e gelindiğinde dünya hızla değişmeye başladı. Başka markalar dijital kameraları piyasaya sürmeye başladı. Kodak markası tehlikeyi çok geç de olsa fark etti ve dijital kameralar üretmeye başladı. Hatta ürettikleri dijital makineler çok da iyi satıyordu. Ancak burada devasa bir hata yaptılar. Sattıkları her dijital makineden zarar ediyorlardı. Çünkü bütün sistemlerini hala o eski film basma mantığına göre kurmuşlardı. Dijital dünyada nasıl para kazanacaklarını bir türlü çözemediler. Son öldürücü darbe ise 2000'li yılların ortasında cep telefonlarının cebimize girmesiyle geldi. Artık insanların yanlarında ayrı bir fotoğraf makinesi taşımasına bile gerek kalmamıştı. Kodak markası elindeki devasa fabrikaları, binlerce çalışanını ve eskiyen teknolojisini dönüştüremedi. 2012 yılına gelindiğinde bir zamanlar dünyanın en güçlü teknoloji devi olan şirket iflasını açıklamak zorunda kaldı. Özetle Kodak markasını rakipleri bitirmedi. Kodak markasını kendi icat ettiği geleceğe gözlerini kapatması ve geçmişteki tatlı karlarına sarılıp değişmekten korkması batırdı. İş dünyasının, tarihin ve teknolojinin arkasında yatan bu akıl almaz dönüşüm hikayelerini kaçırmamak, her hafta yepyenilerini izlemek için kanala hemen şimdi abone ol ve aramıza katıl. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.